İçeri girer girmez bir serinlik çöktü. Ağaçlar o kadar sık ki arkadaşlar. Yukarıya doğru baktığınızda resmen bazı ağaçlar bitmiyor yani. Kırmızının kötü ruhları kovduğuna inanıyorlar ve canlılara hayat verdiğini düşünüyorlar. Kan kırmızı renkte olduğu için. Bu yüzden kırmızı bütün tapınaklarda var. Şuranın içerisinde yürümek gerçekten farklı bir hissiyat, güzel bir hissiyat. İnanılmaz fotojenik bir yer ya, sinematik bir yer yani. Japonya deyince ilk aklınıza gelen birkaç noktadan bir tanesi kesinlikle. Gelip burayı da gördüğüm için, deneyimlediğim için çok mutluyum şu anda. Herkese Kyoto'dan günaydınlar arkadaşlar. Hemen kaldığım yerin arkasında şöyle bir tori kapısı gördüm. Yani kutsal alanla dış dünyayı birbirinden ayırdığına inanılan bu kapılardan gördüm ve kutsal alana giriş yaparak videomuza bir başlayalım istedim. Burada bir tapınak yer alıyormuş bakın. Ve hemen kaldığım otelin yanı yani. Şöyle bir göstereyim burayı. Kırmızı rengini çokça görüyorsunuz. Turuncuyla kırmızı arası bir rengi çokça görüyorsunuz. Bunun da inançsal bir karşılığı var Şintoizm'de. Bakın galiba tadilatta burası. Evet, tapınaklar şehri Kyoto'dayım arkadaşlar şu anda. Geçen bölümde Kyoto'ya gelmiştik ve buranın en meşhur tapınaklarından 2 tanesini gezmiştik beraber. Bu şehirde 2000'den fazla tapınak bulunuyor. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde tapınak var. Büyük çoğunluğu Budizm tapınağı ancak ciddi miktarda da Şintoizm tapınakları var. Bugün kaldığımız yerden bu şehri keşfetmeye devam edeceğiz dostlar. Günün ilk tapınağıyla kaldığım yerin yanında yer alan tapınakla burayı gezmeye başladık aslında. Şimdi o Kyoto denince aklınıza gelen fotoğrafların çekildiği bu tori kapılarının her yerde olduğu bir tapınağa götüreceğim sizi. Evet, buradan bir kutsal alandan çıkış yapalım önce. Fushimi Inari Tapınağı'na gidiyoruz arkadaşlar. Bu kapılardan ard arda çok fazla yürüyeceğiz orada. Böyle sonsuzluğa uzanıyor resmen bu kapılar. Tori kapıları her yerde karşımıza çıkacak ve bu videoda gerçekten çok sinematik manzaralar göreceksiniz. Ne diyeyim o zaman? Kyoto macerası tekrardan başlasın. Buranın sembol yerlerini birlikte keşfetmeye tekrardan başlayalım bakalım. Mahalle arası tapınağımızın bulunduğu sokaktan çıkalım şöyle. Kyoto'nun tarihi yüzünü gösteriyorum hep ama Kyoto'nun modern bir yüzü de var. Aslında burası da gelişmiş bir şehir yani. Bu gelişmişliğin içinde tüm bu tapınakları buluyorsunuz aslında. Hoşuma giden şey de bu oldu. Bakın şurası bir AVM mesela. Hemen karşısında bir tapınak bulabiliyorsunuz yani. Ya da trafiğin kilitlendiği, böyle alışveriş merkezlerinin, mağazaların her yerde olduğu şehrin en merkezi noktasında da bir tapınak görebiliyorsunuz. Hemen şurası arkadaşlar Kyoto istasyonu. Bütün Shinkansenlerin, metro trenlerinin hepsinin birbirine bağlandığı nokta. Buradan Nara'ya da gidebiliyorsunuz, Osaka'ya da gidebiliyorsunuz, işte tapınaklara da gidebiliyorsunuz. Her yere ulaşımınızı rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Yani şu anda aslında Kyoto'nun sıfır noktasındayım ben. Hatta az önce galiba şuradan bir Shinkansen tarzı bir tren geçiyordu. Görüntüsünü de buraya bırakırım. Bu tarz trenlerin geçtiğini falan görüyorsunuz buradan fazlaca. Hemen ben şimdi şuradan karşıdan istasyonun içerisinden metroya atlayacağım. Nara hattını kullanmam gerekiyormuş. 3 durak falan gideceğim ve ardından günün ilk tapınağına ulaşacağız. Kyoto macerası keşfi sonunda başlıyor tamamen.
Daha metro istasyonundan çıkar çıkmaz tapınak alanı başlıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? İlk tori hemen burada. Yani direkt kutsal alana giriş yapıyorsunuz. Tapınağa giriş yapıyorsunuz. Bayağı bir yürüyeceğiz zannedersem yukarıya doğru. Şansımıza hava da çok güzel şu anda. Metro istasyonunu bile tapınağın renklerine boyamışlar. Resmen böyle kırmızımsı bir turuncu. Merak ediyordum burayı. Direkt giriş yapıyoruz bakalım. Kırmızı giyinip gelmem de güzel tesadüf oldu. Başka ceketim yok, çaktırmayın. Tapınağın renklerine uyum sağladık. Başka bir torinin altından daha geçip şöyle bir alana geldim ben şimdi dostlar. Şurası tapınağın girişi anladığım kadarıyla. Şunu göstereceğim. Bakın burada ellerini ve ağızlarını yıkıyorlar. Bunu tapınağa girmeden önce aslında temizlenmek için yapıyor insanlar. Bu çubukların içerisinden su akıyor böyle ve ellerini ağzını yıkayıp o şekilde geçiyorlar kutsal gördükleri alana. Şöyle bir tapınağımızın iç kısmına doğru ilerleyelim bakalım. Kırmızı rengini her yerde görüyorsunuz dostlar bu tapınaklarda. Çünkü kırmızının kötü ruhları kovduğuna inanıyorlar ve canlılara hayat verdiğini düşünüyorlar. Kan kırmızı renkte olduğu için. Bu yüzden kırmızı bütün tapınaklarda var. Aynı şekilde Budist tapınaklarında çok yoğun bir şekilde kırmızı renk kullanıldığından Şintoizme de geçmiş bu gelenek ve Şinto tapınakları da kırmızıya bürünmüş bundan dolayı. Çeşitli sebepleri varmış yani bunun. Tek bir sebebi yok ama kırmızı renginin farklı anlamları var. Burası ise insanların dua ettikleri kısımmış. Buraya doğru bakarak insanlar dualarda bulunuyorlar. Bakın şöyle bir şey gördüm tapınakta. Dilerseniz bu torilerden alıp dilekte bulunabiliyormuşsunuz burada. Galiba adınızı ve tarihini yazıyorsunuz ve bir tane tori bırakıyorsunuz buraya. Çok iyiymiş ya. Yani güzel bir hatıra. Tapınaklarda bunu çok sık görüyorsunuz. İnsanların dileklerde bulunduğunu ama burada bu şekilde yapmaları ayrıca güzel olmuş. Bir başka torinin altından şöyle arka tarafa doğru devam edelim. Bu toriler bağış usulü yapılıyor dostlar ve üzerinde bağış yapan kişinin ya da şirketin, firmanın ismi yazıyormuş. Yani aslında bir nevi buraya adak adıyorlar, adakta bulunuyorlar inançları gereği ve şurada sağda solda da bu adağa adayan kişinin ya da firmanın adı yazıyor. Bu yüzden bir sürü tori var burada çünkü insanlar sürekli düzenli olarak bağışta bulunuyorlar. Galiba o meşhur fotoğrafların çekildiği asıl yoğunluğun olduğu kısma ulaştım şu anda. Burada arka arkaya bir sürü tori kapısı var dostlar. Bakın tam olarak o anlattığım olay. Sağda ve solda sürekli yazıları görüyorsunuz. Bu yazıların anlamı bunu adayan kişi ve adadığı tarih aslında. Şuranın altından bir içeriye doğru geçelim istiyorum şöyle. İnanılmaz bir yoğunluk var. Fotoğraflarda çok güzel, videolarda çok güzel bir yer ama arka plan acayip kalabalık. Biraz hızlı geçeceğim o yüzden buraları galiba. Bu arada etrafımız resmen orman buradan itibaren yemyeşil yani. Şuranın içerisinde yürümek gerçekten farklı bir hissiyat, güzel bir hissiyat. İnanılmaz fotojenik bir yer ya, sinematik bir yer yani. Japonya deyince ilk aklınıza gelen birkaç noktadan bir tanesi kesinlikle. Gelip burayı da gördüğüm için, deneyimlediğim için çok mutluyum şu anda. Bakın şu anda geldiğim yolun başlangıcı gözükmüyor. Bir 100-150 metre böyle geldim ve arkada da daha küçükleri varmış burada. Burası fotoğraf çekilmek için daha iyi bir tercih olabilir. Çünkü şu ana yol bayağı kalabalık. Şöyle ufak kamilerin arasından altından yürümeye devam ediyorum dostlar. Işık girmiyor ya resmen içeri o kadar sık ki buradakiler kami diyorum bu arada tori. Kami diye Şintoizm'de kutsal ruhlara deniyordu. Karıştı böyle. Resmen dinlere çalışıyorum bu arada sürekli tapınak gezdiğimiz için. Burası bayağı devam ediyor ve daha şu kısımda var. Burası
geri dönmek için olan kısım zannedersem. Bu yolun sonu nereye çıkıyor diye merak ediyorsanız şöyle bir alana ulaşıyorsunuz ama tekrardan yine bu şekilde bir yürüyüş yolu daha var. Çok fazla bu şekilde tori dikilmiş. Yani insanların ne kadar adak adadığını, buna ne kadar önem verdiğini siz düşünün. Burayı da yürüyeceğim şimdi. Benzer manzaralar ama ilginç bir deneyim oluyor açıkçası. Fotoğraf çekilme olayı burada çok zor. Yani yanınızda birisi yoksa gerçekten çok zor. En son pes ettim ben. O kadar da sabırlı bir insan değilmişim yani. Bütün bu kalabalığı dedim beklemeyeyim. O kadar kalabalık vardı ki, öyle bir fotoğraf çekilme yarışı vardı ki dedim uğraşamam ya ben bununla. Sadece videom olsun yeter dedim, pes ettim en son. Çok güzel yerlere geliyorum ama fotoğraf çekmesi buralarda tek başınızaysanız gerçekten çok zor oluyor ya. En azından şu anda olduğum yer biraz sakinledi. Biraz o kalabalıktan sıyrıldım şu anda. Kyoto'ya kadar gelip de burayı görmesek, yaşamasak olmazdı yani. Geçen bölümde buraya gelememiştim. Bu videoya ayırmıştım burayı. Ki daha geniş bir vakit ayırmam buraya. Çok iyi oldu yani. Şuranın tadını çıkarttım ben. Bilmiyorum size nasıl gözüküyor ama bayağı otantik, güzel bir manzara var yani. Ama yol sürekli kapanıyor. Fotoğraf çekilenlerden dolayı. Evet dostlar, bu tapınağı gezdik, gördük beraber. Şintoizm kapılarının altından geçtik, etrafı keşfettik. Bence güzeldi. Bu arada galiba yağmur atıştırıyor. Umarım yağmaz. Göreceğiz. Güzel, keyifli bir deneyimdi benim için. O kapıların altından yürümek, kıpkırmızı alanlarda gezmek bayağı bir keyif verdi açıkçası. Hep internette fotoğraflarını gördüm. Instagram'da karşıma çıkan bir yerdi. Sonunda gelip gezmiş oldum ben de. Bir tık doğru düzgün bir fotoğraf çekilememek koydu burada ama yapacak bir şey yok. Çok kalabalık yani. Gerçekten çok kalabalık. Eğer ki fotoğraf derdine düşersem büyük ihtimalle videoyu çekemeyeceğim. O yüzden dedim boş ver. Bir gün belki bir daha yolum düştüğünde güzel fotoğraflar çekilirim yani. Bu arada buraya giriş için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki burada o göstermiş olduğum küçük kapılardan bir adak adamak isterseniz ya da ne bileyim tahtadan böyle dua kağıdı diyeceğim, o tarz şeyleri asıyorlar bu tapınaklarda. Onlardan falan yapmak isterseniz para ödüyorsunuz. Yani normalde içeriye bir giriş ücreti yok. Bu kadar turistik bir yerde bunun olmaması da ayrıca şaşırttı yani beni. Bunu beklemiyordum. Şöyle geldiğim yolun tersi yoldan geri döneceğim şimdi dostlar. Çünkü bu sokak bayağı işlek bir yere benziyor ve sokak yemekleri falan satılıyor etrafta. Biraz bir gidelim görelim bakalım neler var. İlginç bir şey var mı? En azından buraya da ufaktan bir göz gezdirmiş oluruz. Bu arada geçen bölümde yediğim onyen keklerden satıyorlar burada. İçerisi peynir dolu bunun. Bu şekilde kalıba basıyorlar. Burada bakın patates kızartması. Bu Güney Kore'den çıkmaymış zannederse ama Japonya'da da her yerde satılıyor yani. Hemen burada wagyu etleri satılıyor. Bu tapınakların girişindeki sokak yemeği olayı bambaşka bir seviyede ya. Japonya'da. Biz buradan da kaçalım, uzaklaşalım. Kalabalıktan kaçıyorum bugün. Çünkü günümüz uzun. Yapmak istediğim şeyler var. Daha buranın meşhur bambu ormanına gideceğiz. Çok yer göreceğiz ve günü değerlendirelim istiyorum. Gün batımı şu anda burada saat 5 civarı oluyor. O yüzden günler kısa geçiyor yani. Hazır saat daha öğleden sonra 1-2 iken olan vaktimizi kullanalım sonuna kadar. Japonya'da şu olayı, şu manzarayı çok seviyorum. Bakın az önce tren geçti. Tren yolunu bu şekilde kapatıyorlar ve tren geçtikten sonra tekrardan açılıyor. Hemen şurası benim gelmiş olduğum istasyon. Oradan başlamıştık aslında burayı keşfetmeye. Ülkede o kadar çok tren hattı var ki, tren o kadar çok yerden geçiyor ki bu manzaraları Tokyo'nun içerisinde de sıkça görebiliyorsunuz. Bu arada sokağın sonunda tren geçiyormuş ya. Yakalayamadım. Bakın şimdi kapıları açtılar. Engelleri kaldırdılar. Arabalar devam ediyor. Şu olayı seviyorum ya. Taksiler de bu arada çok otantik değil mi? Bakar mısınız?
manzarayı yakalamayı çok istiyordum. Sonunda yakalayabildim yani. Güzel bir görüntü ortaya çıkıyor işte, öyle otantik. Şimdi yaklaşık 1 saatlik bir yolum var benim arkadaşlar. 1 saat sonra görüşmek üzere diyeyim. Metroya atlayayım ve Arashiyama Bambu Ormanı'na doğru yola koyulayım. Umarım doğru söylemişimdir. Arashiyama Bambu Forest diye geçiyor olması lazım. Böyle yolculuğum tekrardan başlıyor bakalım. Bugün günümün belli bir kısmını metrolarda, trenlerde geçireceğim gibi. Ama olsun, sonuna kadar değecek bence. Şu otantik metro durağında, tren hattında beklemeye başladım dostlar. İlk geldiğimiz yere gitmem gerekiyormuş önce, Kyoto yönüne. Sonra orada tekrardan tren değiştirecekmişim. Japonya'da metro hatlarının sahipleri farklı firmalarmış ve bu yüzden birçok yerde transfer yaparken tekrardan bilet almanız gerekiyor, dışarı çıkmanız gerekiyor falan. Biraz karmaşık olabiliyor ama Google Maps çok iyi çalışıyor burada. Hep söylüyorum bunu. Yani Google haritaları sonuna kadar kullanın buraya gelirseniz bir gün. Bekliyoruz bakalım böyle. Uzun bir yolculuğa tekrardan başlıyorum. Evet dostlar, sonunda geldim. 1 saattir yollardayım. Canım çıktı. İnsanların evlerinin arasında bir bölgedeyim şu anda burada. Bakın, klasik faytonlar var. Ama insan gücüyle çalışan faytonlar. Hello, konnichiwa. El sallıyor insanlar da. Bunları her yerde görüyorsunuz Japonya'da. Hangi tarihi bölgeye giderseniz gidin, karşınıza çıkıyor yani. Bir klasik daha, otomatlar, otantik restoranlar. Şimdi buradan dümdüz Arashiyama Bambu Ormanı'na doğru ilerleyeceğim ben. Buraya gelmek için Mor Hat'tan ayrı bir trene binmem gerekti ve toplamda 1 saat falan sürdü dostlar. O tapınaktan buraya kadar. Yani aslında geliş kolaydı buraya. Sadece Kyoto istasyonu çok büyük. Metro için bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Bayağı bir aramanız gerekiyor. Ama her yerde insanlar yardımcı oluyor size. Bir görevliye falan sorduğunuzda direkt söylüyor yani. Bu arada sokaklar falan çok güzel, çok sakin ya bu bölgede. Bakar mısınız? Sessiz, sakin, yüksek sesle konuşan bir tek ben varım yani neredeyse. İnsanların böyle evlerinin arasında, mahallesindeyiz yani resmen. Şu uzak doğu ülkelerine dair neyi seviyorsunuz deseniz ya da Japonya'ya dair en çok neyi seviyorsun deseniz, çok huzurlu ya. Ya o kadar kalabalığın içinde bile huzurlu hissediyorsunuz kendinizi. Bir sessizlik var, bir sakinlik, dinginlik var yani genel olarak ülkede. Bu çok hoşuma gidiyor ya. Bakın, insanlar bisikletleriyle geziyorlar şurada. Ne bileyim, korna sesi yok, bir şey yok. Arabalar bile sessiz ya. Şöyle bir karşıya atayım kendimi. Galiba biz bu yolu takip edeceğiz. Buradan yukarıya doğru gideceğiz. Birkaç tapınak da varmış bu bölgede. Ama en meşhur nokta Bambu Ormanı ve onun çevresi. Gidelim görelim bakalım. Şu görüntü çok otantik ya. Görüntüyü çok sevdim ben. Altımızdan bir kanal geçiyor yine, bakın. Bunları hep korumuşlar ya. En ufak bir su birikintisini bile koruyorlar ülkede. Onu gerçekten hissediyorsunuz. Şehirlerde, köylerde, kasabalarda, her yerde böyle bir kanal, bir şey yapmışlar yani sularını korumak için. Zaten inançlarında da doğayı kutsal görüyorlar. Doğaya çok saygı duyuyorlar. Yani bence bu temizlik takıntısı, her yeri koruma takıntısı da oradan geliyor yani. Etrafımız yemyeşil dağlarla kaplı ya şu anda. Tam böyle o binaların bittiği, yeşilliğin başladığı noktaya geldim resmen. Buradaki yerel bir markete bakar mısınız bu arada? Tam eski usulü orijinallerini tamamen korumuşlar. Şu fıçıların içerisinde sake tutuyorlar. Sake fıçısı bunlar dostlar. Hatta bir tapınağın girişinde bile görmüştüm bu sake fıçılarını.
Burası tabi bambu restorantıymış bu arada. Evet, yanlış duymadınız, bambu restorantı. Bambuyu pişirip yiyorlar burada. Ben de ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Daha denemedim ama mutlaka deneyeceğim. Galiba burası da bir başka tapınak bu arada. Tapınakları her yerde göreceğiz yani Kyoto'daysak. Şöyle bir yere geldim şimdi. Tam karşımda bir tapınak var. Ve bu faytonlar her yerde. Sürekli faytonlar geçiyor ya. Şu karşıda 3-4 tane var. Az önce geçtiler. Çok iyi bir olay. Bir şuraya da girelim bakalım. Bilmiyorum neyle karşılaşacağız. Galiba burası bambu ormanına kadar devam ediyor. Belki oranın girişi de olabilir. Biraz bir gidelim görelim istiyorum. Arka tarafımız yemyeşil ya bu arada. Yani var ya, şansımıza hava da açtı. Güneş de çıktı dışarı. Çok güzel gözüküyor ya. Bu arada burası da buradaki meşhur tapınaklardan bir tanesiymiş. Şurada yukarıda büyük bir tapınak kompleksi var. Burada da yine farklı tapınak binalarını görüyorum. Pagodaları görüyorum. Buraya şöyle bir kapıdan bakalım istiyorum. Şu alana kadar gidebiliyoruz galiba. Ufaktan bir göstereceğim. Zannedersem kapalı burası. Bahçesi çok güzel. Sonbahar olduğundan ağaç yapraklarını görüyorsunuz. Mimari buraya uygun. Ve böyle olunca da güzel bir görüntü çıkıyor yani ortaya. Tenru-ji Tapınağı olarak geçiyormuş bu arada burası. Tam böyle buraya uygun şekilde yapılmış ya. Mimari her şey güzel duruyor gerçekten. Şimdi tapınağın bahçesine giriş yaptım. Bu alanı geçmek için 500 yen ödemeniz gerekiyormuş. Burası bir Zen Budizmi tapınağı dostlar. O yüzden farklı bir görüntüye sahip. Daha sade, daha böyle doğayla iç içe. Şurada çok güzel bir gölet var. Yani manzarası bayağı iyi duruyor. Sırf zaten şu manzara için girdim diyebilirim buraya. Bu arada çok büyük balıklar var ya. Koca koca balıklar geziyor şuralarda. Umarım şuralardaki balıklar belli oluyordur. Bir de şu yerleri bile nasıl düzenlemişler, bakar mısınız? Her şeye bir sanat katıyorlar. Her şeyi bir düzenliyorlar Japonya'da. Bu arada tapınakların içerisi de bu şekilde gözüküyor. Turistlere açmışlar buraları. İsterseniz belli bir alana kadar girebiliyorsunuz ve kıyısından da şöyle çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Ben bayağı bir yürüdüm. Galiba girişi kaçırmışım. O yüzden tekrardan dönmeyeceğim. Ama burayı da bir göstereyim dedim. İsterseniz şu içeriye girip oturabiliyorsunuz. Tabii içerisi genel olarak boş, çok fazla bir şey yok. Bakın hatta şöyle bu kısmı da yakından göstermeye çalışayım. Genel olarak böyle bir görüntü var. Galiba ibadet için ayrılan boşluklar buralar. Öbür taraftan zannedersem giriliyor ama bütün yolu dönmeyeceğim. Çünkü bu yolun sonu bambu ormanına çıkıyor dostlar. Bambu ormanına doğru devam edelim. Gezelim, keşfedelim istiyorum buraları biraz daha. Bu arada bakın burada insanlar para atarak dileklerde bulunuyorlar. Galiba şu kurbağayı vurmaya çalışıyorlar. Evet bakın, kurbağaya doğru atmaya çalışıyorlar. Bozuk para kaynıyor şu havuz var ya. Şu kase komple dolmuş yani. İnsanlar para atıp bir şeyler diliyor yani. Ve bambular gözüktü arkadaşlar. Alabildiğine bu bambu ormanı yemyeşil devam ediyor. Bazı yerlerde çok sıklaştığını söylüyorlar bu bambu ağaçlarının. Gökyüzüne doğru yemyeşil uzanıyor diyorlar. Göreceğiz bakalım. Manzara çok iyi bu arada. Şurada Kyoto şehrinin bir kısmını görüyorum. Dağların arasında. Tapınaklar burada. Bambu ormanı hemen arkamda. Ama galiba buradan çıkamıyoruz ya bambu ormanına. Çünkü aşağı iniş yolu var buradan. Yolun devamı yok yani. Şöyle bir şuradan dışarı atalım kendimizi.
Maalesef buradan bambu ormanına geçiş yokmuş. Bu yolu komple yürümemiz gerekiyormuş. Yukarıda meşhur bir köprü var dostlar. Önce oraya gidelim istiyorum. Çünkü bu cadde de bayağı hareketli gibi. Herkes kimonolarını giymiş böyle yukarıya doğru gidiyor resmen. Bir gidelim oraya görelim istiyorum. Çok güzel bir manzarası var gibi. Hem de bu sokağı da gezmiş oluruz. Bakın faytonlu abiler gidiyor bu şekilde. Hello. Şu olay güzel ya. Yapmak istiyorum ama bilmiyorum. Denk gelir mi? Bakın yine insanlar ailecek gidiyorlar bu araçlarda. Daha önce ben Sensoji Tapınağı'nın orada Tokyo'da sormuştum galiba ve 10 dakikası 5000 yendi. Yani 30 dolar falan yapıyor zannedersem o da. Alta yazarım tam karşılığını zaten. Şimdi şöyle mochi satan bir yer gördüm dostlar. Japon tatlısı. Bir tane aldım ben de. Burada sokak yemeklerini sattıkları bir alan yapmışlar yine ve içeride her şey satılıyor yani. Bu kadar insan buraya gelince haliyle illaki bir şeyler yiyecek ve bu olayı yine burada da görüyorsunuz. Bakın midyeleri, istiridyeleri pişiriyor arkadaş şefimiz. Böyle devasa bir alan. Şunu bir deneyim istiyorum ben. Sonra biraz etrafı gezelim. Hello. Sonra biraz etrafı gezelim. Ardından da burada herhalde birkaç sokak yemeği deneriz. Çünkü gerçekten acıkmaya başladım yani artık. Ve kızarmış karidesler var bakın. Tanesi 700 yenmiş. Böyle bir menü alayım derseniz de bu da 13-14 dolara falan geliyor. Daha uyguna da illaki vardır. Ki şu anda buranın en turistik yerlerinden bir tanesindeyiz yani. Şu Japon tatlımı 2 dakika bir gömeyim ben, devam edelim. Çilekli bayağı iyi hocam çünkü çilek çok pahalı Japonya'da. Yani şu çilek muhtemelen 200 yen falandır zaten, o yüzden 500 yen eder bu. Şöyle dalıyorum ben direkt. Şöyle bir içerisini göstereceğim. Full çikolatayla dolu. Normalde böyle yapmıyorlar ama bu değişik bir şey. Umarım güzeldir. Oo, bayağı iyi. Hocam bayağı iyi. Çikolatalı lokum gibi. Bayağı çikolatalı lokum gibi arkadaşlar. Yani bunun tadı çok yumuşak, böyle çok şekerli bir şey değil mochi. Ama çikolatayla birleşince çok güzel olmuş. Lokuma benziyor zaten normalde tadı ama böyle çok hafif bir lokum gibi. Sanki şekeri çok az gibi, böyle aroması çok hafif gibi ve bayağı yumuşak bir tatlı. Çikolata çok güzel dengelemiş. Arkadaşlar bayağı iyiydi. Japonya'da yediğim en güzel şey olabilir yani şu. Mochi'yi zaten seviyorum, bir de çikolatayla mükemmel oldu yani. Japonya'ya gelirseniz bol bol alın, hatta dönerken Türkiye'ye de eşinize dostunuza çikolata niyetine götürün. Bizde Almancılar çikolata götürür ya, siz de Japonya'dan mochi götürün. Değer yani sonuna kadar. Gerçekten çok iyi. Bir enerjimi aldım, böyle bir recovery yaptık burada. Tekrardan gidelim, keşfedelim şimdi. Burayı batırdım bu arada ben. Şöyle pudra şekerini alayım masadan. Sövmesinler bana. Baksana ellere. Full pudra şekeri. Yemekler bu arada çok iyi gözüküyor şu anda gözüme. Birazdan deneriz bunları da. Galiba sonunda gelmek istediğim yere ulaştım ben. Şu manzaraya bakın ya şimdi. O kadar güzel duruyor ki. Bir anda şu tarihi faytonlar, insan gücüyle çalışan faytonlar gidiyor. Yalnız adam iyi koşuyor yokuş yukarı var ya. Bakın şimdi. İyi gidiyor. Kaç beygir bu? Kaç motor? Kilometreye ne kadar yakıyor acaba? Tarihi köprümüz hemen burası. Altından şöyle mükemmel bir nehir geçiyor. Arkamız zaten yemyeşil ormanlarla kaplı. Manzara gerçekten çok güzel. Şu manzarayı bir de köprünün üstünden görelim dedim. Bir de köprünün üzerine çıktım.
Bir de buradan aşağıya doğru bakalım. Şurada kayıklarla gezen insanları görüyorum. Galiba bu kayıkları kiralayabiliyorsunuz rehber eşliğinde ve gezebiliyorsunuz burada. Özellikle Afrika'da bu tarz yerlerde çok fazla tekne turu yapmıştım. Hatırlayanlarınız vardır illaki. Çok keyifli oluyor yani. Ve bakın şimdi burada ne gördüm arkadaşlar. Hıyarcı. Bildiğiniz çubukta salatalık satıyorlar bu şekilde. Salatalıkları suyun içine koymuşlar ve limon atmışlar üzerine de. Bir tanesi 300 yenmiş bu şekilde. Neden bilmiyorum ama Japonya'da salatalık böyle çok özel bir şeymiş gibi satılıyor. Bakın şurada çubuklara takılı. İnsanlar alıyor, çubukta yiye yiye gidiyorlar. İlginç yani, bayağı da ilgi var. Az önce bayağı bir insan almış elinde salatalığını sıra sıra gidiyordu. Bizde olsa gülersiniz yani. Ama burada çok özel bir şeymiş gibi satılıyor ve çok pahalı. Bakın galiba bitki çayları satıyorlar bu şekilde. Matcha, siyah çay, yeşil çay. Bakın yine burada da çubukta salatalık satılıyor. Yanında da farklı sokak yemekleri var. Hello. İnsanlar daha bir güler yüzlü ya buralarda. Biraz daha sıcakkanlılar. Ve sonunda artık bambu ormanına giriş yapıyoruz. Sürekli buranın adını sayıklayıp durdum. Resmen sonunda geldik artık. Burayı keşfetme vakti. Şu bambuların yüksekliğine bakar mısınız? İçeri girer girmez bir serinlik çöktü. Ağaçlar o kadar sık ki arkadaşlar. Yukarıya doğru baktığınızda resmen bazı ağaçlar bitmiyor yani. Bakın hemen burada yine bir başka tapınak varmış. Bambu ormanının içerisinde bile böyle ufak bir tapınak yer almakta. Şurada insanlar dileklerde bulunup çanı çalıyorlar. Burada ise dileklerini bu görmüş olduğunuz tahta levhalara yazıyorlar ve tapınağa asıyorlar. Bu arada tren yolundan geçiyoruz arkadaşlar, bakar mısınız? Şöyle bir göstereceğim. Buranın ortasından da tren geçiyormuş mesela. Hatta şurada hemen ileride kasaba başlıyor zaten. Geldiğimiz yerleşim yeri başlıyor zaten. Şu olayı seviyorum ya. Burası da en az o ilk gitmiş olduğumuz tapınak kadar meşhur aslında. İnsanların genelde fotoğraf çekilmeye geldiği bir yer ve bambu ormanlarını her yerde göremediğiniz için merak edip geldiği bir yer. Sosyal medyayla meşhur olmuş bir nokta denilebilir yani. Bakın şu duvarları bile bambulardan yapmışlar. Tamamen bambudan yapılma çitler var etrafta. Ve bambu ormanından şöyle bir yola çıktım şimdi. Sağımda solumda insanların böyle genelde ahşaptan yapılma evleri var. En fazla 2-3 katlı evler. Böyle resmen ormanın kenarına dağlık bir yere yerleşmişler. Burada yaşıyorlar insanlar. Belli ki zamanla burası turistik bir yer haline alınca kafeler, restoranlar her yere açılmış burada bile. Ormanın çıkışında bu şekilde bir sürü ufak kafeterya, restoranda falan denk gelebiliyorsunuz. İnanılmaz pratik bir yer ya. Yani ben acıktım dediğiniz anda sınırsız yemek çeşidi var resmen. Bu arada faytonlar buraya kadar geliyormuş ya. Resmen evlerin arasında geziyorlar. Biz bu yöne doğru gidecekmişiz. İleride birkaç farklı tapınak varmış. Hatta bunlardan bir tanesine ulaşmak yarım saat kadar sürüyormuş dostlar. Yani bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Muhtemelen onu es geçeriz ama yol üzerindeki diğer tapınaklara gireriz herhalde. Bakın galiba burası da bir tapınak ama kapalı gibi. Artık o kadar yerleşimden uzaklaştım ki geleneksel bir Japon köy evi gördüm şurada. Hatta bir de değil 2-3 tane var zannedersem. Ben bu evleri görmeyi çok istiyordum. Hatta bu evlerin bulunduğu bir köy vardı Kanazawa kenti tarafında. Ama
Maalesef ki oraya gitme fırsatım olmamıştı. Şimdi burada bu evleri görünce mutlu oldum. Size de bir kamerayı çevirip göstermek istiyorum şimdi. Burası bir müzeymiş ya galiba bu arada. Şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Bu evlerin çatısını böyle yapmalarının sebebi aslında kışın kar yağdığında karın tepede birikme yapmaması, direkt aşağıya doğru düşmesi. Yani bunu amaçlıyorlar. Geleneksel bir Japon evini yakından görüyoruz şu anda. Şöyle bir yerden, ofisten içeriye giriş bileti aldım şimdi dostlar. 300 yen karşılığında. Bu geleneksel Japon evinin içerisini göstereceğim size şimdi. Birebir aynısını kopyalamışlar, yapmışlar burada. En azından buraya kadar gelmişken biraz olsun bu geleneksel evlerin nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Şöyle bir içeriye girdim. Bu kısma giriliyor. Bakın şurada bir soba var. Ve bunların üzerinde yemek pişiriliyor belli ki. Kapları vesaire de koymuşlar böyle zannedersem. Hemen burası da evin içerisinde farklı bir kısım. Şöyle ahşaptan duvarlar bölüyor evin içerisinde direkt. Burası da su kuyusu zannedersem. Direkt evin içerisinde yer alan bir su kuyusu var. Muhtemelen soğuk hava şartlarına göre yapılmıştır. O yüzden olsa gerek. Bu evlerin bulunduğu köye gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Hatta kışın gidip bu evlerin tepesinde kar varken, daha doğrusu etrafında kar varken çekmek istiyorum orayı. Çünkü şu çatı sisteminden dolayı kar tutmuyor yani evin tepesinde. Basit ama çok mantıklı bir sistem yapmışlar. Karlar kayıp gidiyor aşağı doğru. Bayağı ufak bir yermiş burası bu arada. Arigatou gozaimasu. Burada bir başka tapınak daha gördüm ama tapınağı kapatıyorlarmış şansıma. Tam var ya 4.30'da geldim ve bir baktım adam çıktı kapıyı kapatıyor yani. Japonlar inanılmaz dakikler yani. Adam tam saat 4.30 olduğu gibi 30 geçtiği gibi direkt kapıyı kapattı. 2 dakika daha bekle diyemiyorsunuz burada. Bakın bu arada evlerin arasında bile içecek otomatları her yerde yine. Bu arada galiba burası da bir başka tapınak ya. Bakar mısınız? Sanki 500 yıl öncesinde kalmış gibi bu bölge. Sanki böyle zamanı durdurmuşlar. Orada kalmış gibi duruyor ya bazı tapınaklar. Bakar mısınız mesela girişine şuranın? Ve işin en güzel kısmı ne biliyor musunuz? İnsanların evleri de tamamen buraya uyumlu bir şekilde yapılmış. Bakın bu evlerin hepsi belli ki yepyeni evler ama tamamen buraya uyumlu bir şekilde yapmışlar. Tekrardan bir GoPro'ya geçeyim de rahat rahat çekim yapayım. Elimde kocaman şeyle çekim yapamıyorum. Bazı tapınaklar çok güzeldi arkadaşlar Kyoto'da. Bayağı etkilendiğim tapınaklar, güzel yerler oldu. Ve genel olarak da Kyoto farklı bir deneyimdi. Benim hoşuma gitti. Gezerken keyif aldım açıkçası. Bugün de böyle enteresan bir bölgeyi gezdik yani. Buradaki bir iki tapınağa daha girmek isterdim ama saat doldu artık. Bu arada şurası bir tekel bayi arkadaşlar. Bildiğiniz alkol satılıyor içeride. Dışarıda da bakın bira otomatı var. Baya bira otomatı yapmışlar. Bunu bu bölgede çok fazla görmeye başladım. İlk Osaka'da karşıma çıkmıştı. Sonra Kyoto'da da her yerde karşıma çıkmaya başladı. Geliyorsunuz şuraya kimliğinizi okutuyorsunuz. Sonrasında alkolünüzü alıp devam ediyorsunuz. Çok değişik bir olay ya. Şöyle bir tekel bayi de herhalde sadece Japonya'da görebilirsiniz. Evet, geleneksel Japon evlerinin bulunduğu bu bölgeyi de gezdik, bitirdik. Her yer kapandı artık. Yavaş yavaş ben geldim bölgeye doğru. Geri dönüyorum dostlar. Bir yarım saat galiba böyle yürümem gerekecek. Burası bu arada halen daha açık zannedersem ama hiç kimse yok girişinde. Çok fazla tapınak gördük zaten bu videoda. O yüzden hiç geçmeyeceğim içeri. Ama
güzel bir bölüm oldu bence. Biraz daha kültür turizmi yaptık Kyoto'da bu 2 bölümde. Japon kültürünü biraz daha yakından tanımış olduk. Tapınaklarını görmüş olduk. Geleneksel mimarisini biraz olsun görmüş olduk. Benim için de güzel bir deneyimdi burada olmak açıkçası. Yarın sabah erkenden Kyoto'dan Nara'ya doğru yola koyulacağım. Orada size Nara'nın muhteşem doğasını göstereceğim ve geyikleri besleyeceğiz. Gerçekten güzel. Yine doğadan bir video gelecek. Evet dostlarım, böyle ilginç, güzel bir videoydu. Bu arada fayton abilerimiz yine buradalar. Şu faytonların bisikletlerinin arasından bir atayım kendimi şuraya. Ve videoyu kapatalım artık. Kültür turizmi yaptık. Geldik, Kyoto'yu gezdik. Kyoto'nun belli kısımlarını, belli kesimlerini, yerlerini olabildiğince size göstermeye çalıştım. Umarım Kyoto videolarını izlerken keyif almışsınızdır. Artık burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Gidip bir şeyler atıştıracağım ama videoyu daha fazla uzatmamak için o kısımları çekmeyeceğim. Umarım izlerken keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda Japonya'da ve farklı yerlerde görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kyoto'nun arka sokaklarından, mahalle arasından selamlar herkese.